Herkese güzel bir köy gününden merhaba arkadaşlar. Köydeyiz. Pandemi var, yasak var. 17 günlük bir kapanma süreci başladı. Biz de köyümüze geldik. Bir sebzelerimize bakalım, bahçemizin düzenini yapalım dedik. Tabii oruçlu çok zor oluyor. Öyle konuşmak kadar kolay değil çalışmak. Gündüz geliyorum, çalışıyorum. Böyle bir yarım saat sonra enerji bitiyor. Geri gidip uzanıyorum. Sonra bir daha çalışıyorum. Öyle işte birkaç tane ağaç diktim. Birkaç tane sarmaşık diktim tellerin dibine, böyle telleri sarsın diye. Havuç ektim. Ondan sonra biraz daha domates ektim. Yeterli olmayabilir diye. Şöyle bir neler ektik onlara bakalım. Bir de benim daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Şöyle bir döneyim bakın. Şu tarafta bakın, bizim dış kapımız yok. Bahçe kapısı yok. Bahçe kapısı için malzeme getirdik. Şimdi onları da göstereceğim size. Bir bakalım neler yapmışız sıra sıra. İftara da bir 10 dakika falan kaldı. Videoyu çekip iftara gideceğim. Artık enerji de kalmadı zaten. Bakalım neler yapmışız. Arkadaşlar şu sıraya havuç ektim. Şöyle bakın. Bu arada şunlar ne? Görüyor musunuz? Çıktı bile. 5 günde çıktı. Ektiğimiz birçok ürün çıkmaya başladı. Şunları görüyor musunuz? Salatalıklar. Nerede vardı başka çıkan? Su almış olanların hepsi çıkmış. Şunlara bir de bakın. Şöyle. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Şimdi su yeterince almamıştı. Bir cihazım vardı. Test cihazı. Onu test ettim. Çalışmış. Doğru şekilde çalışmış. Ama su yeterli olmamış. Günde 2 saat yalnız kısık bir şekilde açmıştım sularını. Yeterli gelmemiş. Ben de bunu biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Daha doğrusu arttırdım da süresini biraz arttıracağım işte. Yeterli gelsin diye. Şuraya da acır ektim arkadaşlar. Şöyle bir de kaç tane ağaç getirdim bu hafta. Bu hafta yine 5 tane zeytin getirdim. Zeytin ağacımız olsun. Ne demiştim? Çam ağaçlarını şuraya kadar artık yeterli. Hatta buradan da 2 tane söktüm. Diğer tarafa bir tane ektim. Şuraya kadar yeterli çam ağaçlarımız. Yani arka bölümle ilişkimizi kessin diye. Şuraya da zeytinlerimizi ektik. 5 tane. Şu uca kadar. Şöyle bakın. Çok da güzel. Zeytinlerini de vermiş. İnşallah bu yıl bu zeytinlerden de yeriz. Şöyle bakın. Zeytinlerimiz de gayet cici güzel. Şu taraf bayağı bir güzel yetişiyor ağaçlarımız. Arkadaşlar şöyle ağaçlarımız. Şurada da sarmaşık ektim. Daha doğrusu şu tarafa şöyle göstereyim size. Şu sıraya da bir 2-3 tane ektim. Öbür tarafa da ektim. Şu sıraya da şöyle bir ucunu şu tarafa, bir ucunu da şu tarafa. Bunları bir yerden kışın şöyle çelik olarak, yani böyle bir 2 karış 3 karış, yani şu boylarda kesmiştim. Kurumuş haldeyken. Ondan sonra binanın bahçesine ben yerleştirdim toprağın altına. Biraz suyunu verdim, ondan sonra bıraktım. Yani hepsi de çatlamış. Çatlamayan yoktu içinde. Komplesini kaldırdım. Hiç içinde fire veren yoktu yani. Şöyle bakarsanız hepsi çatlamış. Hepsi filizlenmiş. Buraya da ektim. Tabi buralara ağaçlar da gelecek. Bostanımızı da ne yapacağız? Uzatacağız. Biraz daha bu tarafa uzatırız ekeceğimiz bir şey olursa. Bir de şu demirlerimizi de gösterelim. Malzemeyi neler aldık diye. Evimizin dışı da çok güzel. İçi de güzel. Arkadaşlar şu verandanın köşesine de şuradan böyle bir trabzan şeklinde ahşaptan yapacağım.
öncelik ama kapı, dış bahçe kapısının yapılması gerekiyor. Şimdi şöyle bir bakalım üstten de görelim neler olduğunu. Bakın arkadaşlar, şu 2 milimetrelik bir profil, 40'a 80. Şunlar da 1,5 milimetre. Bu dış kapı için yeterli olacak. Hem biraz daha geniş olduğu için görüntü de güzel olacak. Şunlar da içine kullanacağım. Kaçtı bu? 20'ye 30 profil. Evet. 20'ye 30 da profil. Bu da bir ismi vardı ama hatırlamıyorum bunu. Bu da 10'a 20 miydi? Öyle bir şey herhalde. Galiba 10'a 20 idi, evet. Şimdi bunlar birleşince 5 metre 20 santimlik ortalama bir kapımız olacak. Kapı birleşince inşallah çıkar. Hatta bir kısmını da yaptım. Ben şöyle size göstereyim, bir bakın. İçeride kaynak yapıyorum. Bu salonda kaynak yapıyorum. Burası boş diye. Bir de alt profilini kaynattım. Şöyle bakın, kaynak makinemiz var. İlk kaynaklarımız olmasına rağmen idare ediyor. Şimdi bu bir kasa, bir boyu 1,5 metreye 1,30 santim boy. Bir de şu tarafta bir köşe bendimiz var. 4 milimetrelik. Bunun üstüne tekerlek binecek. Bunun kalın olmasını istedim ki problem yaşamayalım. Tekerlekleri de oynayan tekerleklerden, yani herhangi bir tarafa istersen hareket ettirebiliyorsun. Şu ilk kaynağımdı. Acemi kaynağı. Şu ikincisiydi. Birazcık daha iyi olmuş. Şu üçüncüsü. Tam uzman kaynağı olmuş artık. Hiç şey yok. Problem yok. Bugün yine oturdum şu ağaçlarımın altında. O kameli yapacağımız yere. Biraz kitap okudum. Çok güzeldi. Hava da çok serin burada ayrıca. Şuraları da yavaş yavaş hepsini bitireceğim. Düşüncem aslında bayram gelince, bayramda da burada olacağım. Bayram gelince büyük ihtimalle şey yapabilirim. Yani birkaç gün içinde bütün işimi bitirebilirim. Çünkü şu anda oruç olduğu için çok istediğim gibi hareket edemiyorum. Küçük uğraşıyorum. Ne götürebilirsem, ne yapabilirsem. Yine arabayı ağzına kadar doldurmuştum ben gelirken. Hatta buzdolabımız yoktu. Mini bir buzdolabı getirdik geçici olarak. Bundan sonra da işlerimizi yavaş yavaş yapacağım. Artık oruç bitince, zaten bir 12-13 gün kaldı herhalde oruç. Oruç bitince işlerimizi de bitirmiş oluruz bir 2 gün 3 gün içinde. Şimdi ben iftara gidiyorum. Biz yemek yapmıştık. Amcamlar da çiğ köfte yaptık dedi. Onların yanına da gidelim. Biz yemeğimizi de oraya götürdük. Gidip orada beraber yiyelim. Bu arada yemeği de ateşte yaptık. Urfa yemeklerinden doğrama dediğimiz bir de pilav yapıldı. Bir de cacık yanına. Böyle yemekleri seviyorum. Ateşte olunca hele daha seviyorum. Böyle iftara herhalde 1-2 dakika kalmıştır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İftar saati geldi. Artık okunmak üzere. Dedemin evine geçiyorum ben iftar yemeği için. Siz de beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Abone olun. Beğen butonlarına basın böyle. Biraz gelişsin kanalımız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.